Yaz sıcağı bir yana pek çoğumuzu mutlu eder. Ama gözlerimizi de tehdit eder. Sorunsuz bir yaz geçirmek istiyorsanız özellikle göz sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Çünkü yaz aylarında gözlerinizi pek çok tehlike bekler. Yaz aylarında dış etkenler bazı göz hastalıklarının oluşmasına, bazılarının da şiddetinin artmasına neden olurlar. Bu dış etkenlerden korunmanın basit ve etkili yöntemleri vardır. Başta göz enfeksiyonu olmak üzere oluşabilecek göz rahatsızlıklarının farkında olmak ve onlardan kaçınmak da oldukça önemlidir. Önleyemediğiniz durumlarda ise çok gecikmeden göz doktoruna başvurmak, geçer diye beklememek gerekir. Zira küçük bir ihmal ileride ciddi görme kayıplarına bile neden olabilir. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Berna Özkan, yazın gözleri etkileyen 9 sorunu şöyle anlattı. Göz enfeksiyonlarına dikkat. Plaj, piknik ve kamp yerleri gerekli hijyen sağlanamazsa keyfinize gölge düşürebilir. Bu tehlikelerin en başında da göz enfeksiyonları gelir. Örneğin kirli elle göze dokunmak gözlerin mikrop kapmasına kolayca yol açabileceğinden ellerinizi olabildiğince temiz tutun. Çocuklar kendi temizliklerini sağlamada daha deneyimsiz olduklarından göz enfeksiyonuna daha sık maruz kalırlar. Bu nedenle göz enfeksiyonlarıyla baş edebilmek için çocuklara da el temizleme alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Kontak lens ihmali. Kontak lenslerin dikkatsiz kullanımı yazın göz enfeksiyonlarını artırır. Kontak lensi takıp çıkarmadan önce ellerinizi yıkayın. Lens solüsyonlarını ve lens kutularını mutlaka temiz bir şekilde saklayın. Tatilde en uygunu günlük lens kullanmaktır. Kontak lens ile havuza girmek olası göz enfeksiyonu ajanlarının lense yapışarak göze bulaşmasını kolaylaştıracağından deniz ve havuza lens yerine numaralı yüzücü gözlüğüyle girin. Klor. Yaz aylarında yaptığınız aktiviteler göz travmaları riskini artırırken en sık yaşanan travma havuzlarda hijyen için konulan klordan kaynaklanır. Kimyasal bir ajan olan klor gözümüze zarar verebildiğinden mutlaka havuzda yüzücü gözlüğü kullanın. Kum ve toz kaçması. Özellikle plaj ve kırsal alanlarda gözümüze sıkça kaçabilen kum, toz ve otlar da önemli risk unsurlarıdır. Gözümüze kaçan yabancı cisim görülüyorsa bir gözyaşı damlasıyla gözlerimizi yıkayıp cismin dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama görülmüyorsa göz doktoruna görünmelisiniz. Zira yabancı cisim korneayı çizerek göz enfeksiyonlarına hatta kalıcı hasara yol açabilir. Göze gelen darbeler. Açık havada yapılan sporlar sırasında gözümüz direkt top, dirsek, diz gibi dış etkenler nedeniyle travmaya uğrayabilir. Bu travmalar gözün ciddi şekilde parçalanmasına, retina yırtıklarına, göz içi kanamalarına ve ödemine neden olabilir. O an önemsenmeyen bir darbe ileride körlüğe bile yol açabilir. Koruyucu bir spor gözlüğü takmak bu riskleri azaltmak açısından faydalıdır. Güneş ışınları. Güneşteki ultraviyole ışık gözümüze doğrudan zarar verirken batma ve yanmanın yanı sıra katarak ve retina hastalıklarına da yol açabilir. Özellikle saat 10 ile 14 arası güneş ışınlarından uzak kalınmalıdır. Geniş siperlikli şapka ile hem yetişkinler hem de çocuklar için ultraviyole koruması olan güneş gözlüğü kullanmak şarttır. Cezbedici görüntüsü olan ama ultraviyole koruması olmayan güneş gözlükleri zarar verebilir. Alerji. Yazın havada daha fazla bulunan toz ve polenler alerjiyi tetikleyerek gözde kaşıntı ve sulanmaya neden olur. Alerjiye karşı en etkili önlem alerjiye yol açan etkeni tespit ederek ondan kaçınmaktır. Alerji göz kapaklarında akut olarak geliştiğinde soğuk kompres uygulayarak rahatlatabilir ve oluşan ödemi azaltabilirsiniz. Alerjiye bağlı şikayetleriniz devam ediyorsa ya da alerji kapaklarda değil gözde ise göz doktorunuzun önereceği alerji ilacı kullanabilirsiniz. Klima. Yazın güneşli veya klimalı ortamlarda gözyaşı normalden fazla buharlaşarak gözde kuruma, batma ve yanmaya hatta göz yüzeyinin zarar görmesine yol açabileceğinden en basit önlem gözlerinizi daha sık kırparak daha sık nemlendirmektir. Klimalı ortamda havayı nemlendirici cihazla kullanabilirsiniz. Bunlara rağmen sorun devam ederse göz hekimine danışarak suni gözyaşı damlası kullanabilirsiniz. Ancak yeterli gelmezse daha yoğun bir tedavi gerekebilir.
Göz kapağında cilt kanseri. Pek çoğumuz gözümüze kaçar endişesiyle göz kapaklarına göz kremi sürmeyiz. Oysa gözümüzün çevresindeki cilt çok daha hassastır. Güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalmak göz kapaklarında cilt kanseri riskini yüzün geri kalanına oranla çok daha fazla artırır. Bu nedenle göz kapaklarımızı da koruyuculuğu yüksek bir güneş kremi ile mutlaka korumalıyız. Kremin gözümüze teması halinde hemen bol suyla yüzümüzü yıkamayı mutlaka ihmal etmemeliyiz.